Merhaba dostlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü konumuz sokaklarımıza hakim olan kaos. Bu kaos yüzyıllardır bütün dünyanın sorunu. Malum bu Konya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yaşanan vahşet, Mamak Belediyesi'nde yaşanan vahşet, bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen vahşet, bununla beraber tekrar gündeme gelen, bunun ötesinde yavrularımızı, küçük yavrularımızı parçalayan sokak köpekleri, bunun haricinde kuduz vakaları, bunların hepsinin oluşturduğu ve çözüm odaklı gitmeye çalışılırken ortaya çıkan bir kaos. Videomuza geçmeden önce dostlarım sürekli uyarıyorlar. Biz de normal bir vatandaşız. Bir şey istemekten aslında utanıyorum, biraz da sıkılıyorum ama abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diye hatırlat şeklinde sürekli uyarılar alıyorum. Bu nedenle söylüyorum. Gerçekten niyeyse bilemiyorum. Herhalde hayatımız boyunca pek kimseden şahsımız için bir şey istemediğimizden olsa gerek sıkılıyorum. Eğer beğeniyorsanız, destek olmak istiyor iseniz abone olun ve beğenin, paylaşın sosyal medyada. Çünkü bir video, ben bu videoları tek başıma hazırlıyorum ve yaklaşık olarak 8-10 saat sürüyor bir videonun sizin önünüze gelebilmesi. O nedenle bu emeğimizi takdir ediyorsanız, görüşlerimize katılmasanız bile abone olup paylaşmanızı, beğenmenizi rica ediyorum. Şimdi bu büyük bir sorun, dünyanın sorunu. Avrupa Birliği bu konuyla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili bir bütçe ayırmış ve bu bütçeden bir takım sivil toplum kuruluşlarını, bu hayvanseverlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarını destekliyorlar. Bir yönden iyi, bir yönden kötü çünkü bazıları bunu ranta çevirme eğilimindeler. Bir yönden de iyi, bu sokakta yaşayan hayvanların beslenmesini, eğitilmesini, sahiplenilmesini sağlamak üzere düşünülmüş bir proje. Yine devletimizin verdiği, yasalarla verdiği, hayvanlara kötü davrananlarla ilgili yeni çıkarttığı yasada cezalar getirdi biliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunun haricinde belediyelerin bütçelerinin %3'ünü, nüfusu 75 bini geçen belediyelerin hayvan barınağı kurarak binde üçünü hayvanlara ayırmaları yönünde yasa var. Şimdi bütün bunlara rağmen, sivil toplum kuruluşlarına rağmen ne hayvanlara karşı yapılan vahşet son buluyor, ne de bu sokak hayvanı diye tabir ettiğimiz genelde köpekler bunlar. Lütfen sokak hayvanları dediğim zaman genel itibariyle köpek algılayın. Köpeklerin insanlara karşı yaptığı saldırılar gündemden düşüyor. Sürekli bir kaos halindeyiz. Bir de siyaset. Her konunun üstünde olduğu gibi bunun da üstünde tepiniyor. Bir çözüm bulalım, vatandaşa faydalı olalımdan ziyade. Genel itibariyle siyasette bu işin üzerinde tepiniyorlar. Bazı sivil toplum örgütleri de, bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleri de hayvanlara bırakmışlar, genelde siyaset yapma çalışmaları yapıyorlar. Şimdi biraz önce de dedim, yüzyıllardır süregelen bir sorun bu. İnanmıyorsanız Osmanlı tarihine bakın. 1910 yılında İstanbul'da Osmanlı Devleti 80 bin köpeği toplatarak Issızada diye bir adaya gönderdi. Aç kaldıkları için birbirlerine saldırıp parçalayıp yiyerek yok oldular acı içerisinde. Amerika'da bu çok övünülüyor, demokrasi falan filan deniyor işte. Bu Amerika'da yılda 1,5 milyon köpek ötenazi yapılıyor. Bu kibarlaştırılmış ismi tabii. Öldürülüyor demiyorlar da ötenazi diyorlar. Tabii bu çıkmaza girmiş vaziyetteler. Hayvanseverler. Tırnak içinde söylüyorum, biraz sonra değineceğim, kendisine hayvansever diyenler. Bir de bunun karşılığında tabii doğal olarak hayvansever olunca bir de hayvan sevmez olacak. Onlar da benim gibi tipler oluyor. Halbuki yanılıyorlar. Nasıl hayvanseverler dendiği zaman hepsinin hayvan sevmediği gibi başka duygularını biraz sonra gireceğim. Tatmin edebilmek için hayvanları yanlarına aldıklarını,
Bir de bizim gibi hayvan beslemeyip, hayvanlara karşı mesafeli duran ama hayvanlara da bir kötülüğü olmayan, dolayısıyla da hayvan sevmez falan da değiliz ama temkinliyiz, yaşanmışlıklarımız var. Ben şahsen 2 defa, biri çocukken, birisi de büyükken köpeklerin saldırısına uğradım. Birisinde ölümden döndüm. Yani yaklaşık bir 10 dakika civarı boğuşmak zorunda kaldım. Dolayısıyla yaşanmışlıklarımız var. Bu nedenle de temkinli davranıyoruz. Doğal olarak tedirgin oluyoruz. Neden? Huyunu suyunu bilmiyoruz. Bunun yanında benim ayrıca kendi köpeğim de oldu. Besledim, büyüttüm. Birisinde Kıbrıs'ta görevliydim. Gelirken adadan çıkartmakta çok zorluk çektiğim için orada çok sağlam bir yerde sahiplendirerek ayrıldım oradan. Velhasıl hayvan sevmez falan değiliz ama yaşadığımız kötü anılar var. Bilmediğimiz hayvanlara yaklaşmak istemiyoruz ve tedirgin oluyoruz. Hani kedilerimiz var, en masumlar onlar. Bir restorana gidiyorsunuz, bir lokantaya gidiyorsunuz. Boğazınıza diziyorlar lokmaları. Ya o kadar sevimliler ki. Ama yine de tedirgin oluyorsun. 10-15 tane kedi etrafını sarıyor. Hele bir de balık restoranındaysan 10-15 kedi sarıyor etrafını. Hatta bir defasında verelim besleyeyim dedim. Elimi tırmaladı. Yani hayvan çünkü yani içgüdüleriyle hareket ediyor. Neyse konumuzun özüne gelelim. Bir vahşet yaşandı. Hakikaten o kendisine insan diyenlerin, o köpeklere vuranların akşam eve gidince çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar, aynaya nasıl bakıyorlar. Hayretler içerisindeyim. Bu sağlıklı bir zihin yapısının yapabileceği bir şey değil. Bunun yanında ben şunu da söyleyeyim, bu videomda ve bundan sonraki videomda, kanalımın tamamında bu tür görüntüleri yayınlamayacağım. Çünkü hem çocuklarımızın hem insanlarımızın psikolojilerinin bozulmalarını istemiyorum. O nedenle bu tür kötü, sıkıntıya sokacak, insanların ruh halini bozacak, dengelerini bozacak görüntüleri asla benim kanalımda göremeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Benim çünkü amacım insanlarımıza faydalı olmaya çalışmak. Bu memlekette mensubiyet şuuruyla bu vatana, millete bağlı olan herkese hizmet edebilmek. Şimdi bu insanlar nasıl gidiyorlar da çocuklarının yüzüne bakıyorlar, hayretler içerisindeyim. Zaten burada tartışılacak bir konu da yok. İnsanlık dışı bir hadise. O nedenle bu konuyu şöyle bir kenara koyuyorum. Çünkü aşağı yukarı bütün insanlar bu konuda hemfikirdir diye düşünüyorum. Hemfikir olduğumuz bir konuda da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. İkinci konumuz hayvanseverler. Gerçek manada hayvanseverler. Bu insanlar hayvanları alıyorlar, sahipleniyorlar. Cinsine önem vermiyorlar. Yani bir sokak köpeğiymiş, bir kanişmiş, ne bileyim fiyat 30-40 bin liradan, 50 bin liradan satılan köpeklermiş. Onlara ayırmıyorlar. Bir köpeğe, sokaktaki bir köpeğe sahipleniyorlar. Ve bu köpeğe bakıyorlar. Zaten genel itibariyle evcildir köpekler. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Dünyada en eski tarihte evcilleştirilen hayvanlardan bir tanesidir köpekler. İnsanlar birlikte yaşamaya 11 bin yıl önce başlamış. Düşünebiliyor musunuz? 11 bin yıl önce. Bizsiz bir şey yapamaz artık o köpekler. Bu insanlarımız bu köpeklere, kedilere gerçek manada yardımcı oluyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bazı hatalar yapılıyor. Mesela ekmekler veriliyor. Yani düşünsenize sürekli o köpeğe zaten çöpte de ekmek buluyor sürekli. Atıklarımız genelde ekmek atıklarımız var. Bir de sen ekmek veriyorsun. Karbonhidrat yükleniyor bu köpekler. Sürekli karbonhidratla beslendiğiniz zaman ne olursunuz? Kemik yapınız ne olur? Düşünün, biyoloji aşağı yukarı aynı. Şimdi bazı hatalar yapılıyor ama sonuç itibariyle son derece iyi niyetli bir şekilde hayvanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Onları saygıyla selamlıyorum. Bir de kendilerini hayvansever diyen tipler var. Yani gerçekten bunlara çok fazla gıcık oluyorum. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz. Çemkiriyorlar. Bunlar çok fazla gürültücüler. Bunları bir hayvan barınağında, gidip bir belediyenin hayvan barınağında orada çalışan personele yardım edip o hayvanlara yardım ederken falan görmezsiniz. Bunlar sokaklarda böyle insanlara hayvana niye öyle davranıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Köşe başlarına yemdi, ekmekli bir şeyler dökerek hayvan sevdiğini falan sanıyorlar. Veya böyle özellikle ben yazlık bölgesinde yaşıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konuda iyi. Sokaklarımızda çok fazla köpek görmüyorum şu anda. Ama bir ara inanılmaz vardı. Özellikle Covid dönemi ve sonrasında
Şimdi geliyorlar, yazlık bölgesi, genel itibariyle müstakil yerler de var burada, apartman hayatı olmayan yerler de var. Çocuğu kendisi 3-5 ay eğlensin, kendisine sempatiklik yapsın diye gidiyor işte ne bileyim bir pet shop'tan bir köpek satın alıyor. Ne bileyim sokakta cins gördüğü bir köpeği alıyor, satın alıyor veya kediyi satın alıyor gidiyor. 2 ay, 3 ay kendisini tatmin ediyor. Sonra giderken Ankara'sına, İstanbul'una, Konya'sına nerede yaşıyor ise götürmüyor, sokağa salıveriyor o köpeği. Düşünebiliyor musun? Sokağı bilmeyen bir köpek. Biz insan halimizle sokağa çıkarsalar, bırakıverseler ev hayatından çıkın ne yapacağımızı şaşırırız. Uyum sağlamak için çok fazla uğraşırız. Hastalıkları kaparız, bir sürü hadise olur. Köpeklerimiz de öyle oluyor. Bu köpekler zaman içerisinde bir de şunu söyleyeyim. Bunlar genel itibariyle hayvanlarla çok ilgili olmadıkları için hangi hayvanı alacaklarını falan da bilmiyorlar. Hayvanı alınca ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yani bir köpek kısırlaştırılması lazım dişi ise. Neden? Ya bir köpek yılda 4 defa doğum yapabiliyor en az. Ve 8-10 tane doğum yapıyor. Yani 6 aydan sonra da doğuma geçebiliyor. Yani 6 aylık olduktan sonra doğuma geçebiliyor. Dolayısıyla çok hızlı bir köpek popülasyonu oluşuyor sokaklarda. Yani 2 köpeği sokağa bırakın 2 sene sonra 2000-3000 köpek olmuş oluyor. Tabii bu müsaade edilmiyor, toplanıyor, gerekli şeyler yapılıyor falan ama bu muazzam bir de tehlike oluşturuyor. Sokakta kolonileşiyorlar bunlar. Bir araya gelince alfalık mücadelesi içgüdüyle hareket eden yaratıklar bunlar. Yalnızken genel itibariyle kaçıyorlar seni görünce, insanı görünce veya kendisini sevdirmeye çalışıyor. Ama sürü halindeyken tehlike arz etmeye başlıyorlar. O kadar bilinçsizce bakılıyor ki kendi başımdan geçen bir örneğe vereyim. Genel itibariyle somut olaylar üzerine konuşmayı seviyorum. Şimdi bir gün çıktık apartmanımızın girişinde dışarıda. Apartmanın girişinde bir köpek bağlanmış zincirle. Sokak köpeği. Kulağında numarası var. Bir sokak köpeği bağlı. Yanında bir kap su var. Birlikte ekmek tarzı bir şeyler vardı yiyecek. Temmuz ayı. Dediğim gibi biz Akdeniz bölgesindeyiz. Burada sıcaklık 40 derece falan olur biliyorsunuz yazın. Klimayla evin içinde zor dururuz. Betonun üstünde yatıyor köpek güneşin altında. Yani o köpeğin hissettiği sıcaklık en az 60 derece falan vardır. Rahat vardır. Tabii ki bağlı olan bu köpek alışkın da değil sıcağın altında beyni dönüyor. Eşime saldırdı mesela. Şimdi sorsan hayvan seviyor. Bunu dedi ki barınağa gönderelim. Meğerse bir şahsınmış o. Üstüne kaydettirmiş ama sokak köpekleri de düzeltiyorum. Köpek sokaklarda dolaşıyor ve insanlara karşı da bağlı olduğu için tek başına olmasına rağmen agresif hareketler yapıyor. Güneş beynine geçmiş köpeğin. Siz bir durun bakayım dışarıda o güneşin altında 60 derecede ne oluyorsunuz? Su koyduk ama diyor. Su kaynıyor zaten. Dolayısıyla ben dedim ki bunu gönderelim. Bir hayvansever dostumuzu aradım. Biraz da yetkili o konularda. Dedim ki ya böyle bakıyor. Aman dedi. Bir hayvansever var filanca kişi. O köpeğe sahiplendi. Büyük olay çıkarır. Daha önce o köpeği barınağa götürmek istediler. Olay çıkarttı. İyi de bu köpeğin sıkıntısı var burada. Yazık bu köpeğe. Eziyet ediliyor bu köpeğe. Bir çocuk tatmin olacak diye, ailesi çocuktan biraz kurtulup da başları rahat edecek diye köpek güneşin altında bekliyor. Sıcakta. Vallahi dedi büyük olay çıkartır. Öyle deyince de çok da böyle olay olmasını istedim ama arkadaşlarla da görüştüm yazık günah diye. Sağ olsunlar tedbir aldılar onlar. Köpeği serbest bıraktılar. Köpek serbest bırakıldıktan sonra agresifliği bıraktı köpek. Gölgesinde oturabiliyor, suyunu içebiliyor. Zaten genel itibariyle ben de eşim de bizler de bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Genel itibariyle ekmek vermemeye çalışıyoruz. Çünkü o karbonhidrat o köpeğe mahveder. Köpeklerin genel itibariyle et tarzı, kemik tarzı şeyler yemesi gerekiyor. Protein alması lazım ki sağlam olabilsin kemik yapısı, uzun yıllar yaşayabilsin. Şimdi bu tür bilinçsiz bahsettiğim köpek sevdiğini sanan insanlar, bunları sokağa salan, kendi ruhlarını tatmin etmek için yapıyorlar bunu veya hoş zaman geçsin diye yapıyorlar bunu. Ondan sonra da sokağa bırakıyorlar. İşte bu insanlar yüzünden sokakta köpekler var. Bu köpekler
acı içinde ölüyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar sürü halindeyken, saldırıyorlar. Ama bir de öbür yandan acı içerisinde doğru düzgün bir beslenme yok, tehlikelere açıklar, birbirleriyle çatışıyorlar. İşte diğer hayvanlara zarar veriyorlar. Televizyonlarda falan görmüşsünüzdür o kedileri parçalama görüntülerini. Gerçekten söylemek bile istemiyorum ama dikkat çekmem gerekiyor bu konuya. Yazık günah bu hayvanlara. Bu hayvanlar da bize emanet. Evet, bunları hayvan. İnsanla bir tutmamak lazım. İnsan bunlardan faydalanacak. Şimdi bunu dediğim zaman kızıyorlar bazıları. Ya hayvan severim diyor. Akşam lokantada kebap yiyor. Sanki oradaki taştan yapılmış yediği şey. Yani o kadar ilginç şeyler yapıyor ki. Hayvan severim diyor balık restoranında. Hayvan severim diyor fareyi görünce kaçıyor. Yani anlatabiliyor muyum ne dediğimi? Hayvan sevmenin ne olduğunu da bilmiyorlar. Hayvan bambaşka bir hadise. Seviyorsan bir bütün seversin hayvanı. Hayvanların hayatına saygı duymak istiyorsan bir bütün duyarsın. Ama akşam kebap yiyip sabah ben hayvan severim deyip de bizim gibileri kötülemenin bir manası yok. İşte canlılara zarar veriyorsunuz. Ya yediğin marul, ne bileyim soğan bile canlı ya. Yani canlı diyorsan terimlerin üstünde tepinmemek lazım. Çok biliyormuş gibi de konuşmamak lazım. Bu yediğin, içtiğin birçok şey canlı veya süt içiyorsun. Yumurta, o tavuklar nerede yumurta yapıyorlar? Hangi koşullarda yapıyorlar? Madem o kadar hayvan seversin, niye yiyorsun o baskı altında doğal ortamlarından uzaklaştırılmış tavukların yumurtalarını? Neden daracık bölümlere konulmuş ineklerin sütlerini içiyorsun, peynirlerini yiyorsun? Yani hayvan sevmek bambaşka bir şey. Hayvanseverlik bambaşka bir şey. İnsanlara böyle hayvan severim modunda bir takım kendi ruhunu tatmin etmek bambaşka bir şey. Ben açıkçası çok fazla görmedim. Sosyal medyaları takip ediyorum. Bu belediyelerin barınaklarında hayvanlar kötü koşulda yaşıyorlar diyorlar. Ara sıra denetleme tarzında, baskın tarzında gidiyor. Gidin bir yardımcı olun, gönüllü olun. O hayvanların altını temizleyin, yemek verirken yardımcı olun. Eğer orada kötü şartlar varsa siz oradasınız diye o çalışanlar daha dikkatli davransınlar. Ama yok, hayvan severim ben diyor. Almış köpeği, akşam 2 okşuyor. Köpek 2, tabiri caizse hani derler ya maymunluk yapıyor. 2 maymunluk yapıyor, güldürüyor falan, stresini alıyor. Hayvan severim. Hayvan öyle sevilmez babuş. Kusura bakmayın. Biraz ağır oldu. Sokak köpeklerimiz özellikle evet tehlike arz ediyorlar. Hem saldırmalar açısından hem kuduz hadiseler açısından hem de bir takım bakterileri, mikropları yayma açısından tehlike arz ediyorlar. Bu tehlikenin önüne geçilmesi lazım ama devlet bir takım yasalar yapmaya çalışıyor. Bu sorun Avrupa'nın da sorunu. Bahsettim bakın 100 küsür yıl önce Osmanlı'da yaşanan bir sorun. Bu sorun gittikçe artarak devam ediyor. Ya bunu doğru teşhis ederiz. İnsanların kolayca hayvan sahiplenmelerine müsaade etmeyiz. Yani 2 ay, 3 ay yazlık zamanlarına veya çocuğun hevesi geçene kadar bir hayvan alıp sonra sokağa bırakmalarını engelleriz. Ki en büyük başarı buralarda olur diye düşünüyorum. Metodunda tabii ki ben sıradan bir vatandaşım. Ben söylemekle mükellefim. Yani hakikaten çıkılmaz bir durum bu işin içerisinde. Yaşlanmış, hastalıklı bilmem ne köpekleri ötenazi yapmak zorundayız. Mecburen acı çekiyorlar o köpekler çünkü. Sokakta kısırlaştırılmamış köpekleri kısırlaştırılması lazım. Böyle köpekleri belediyeler topluyor falan diye belediyelere saldırmayın arkadaşlar. Ne yapacaklar? O köpeklerin kısırlaştırılması lazım. Tehlike kendi açılarından da çok büyük. Çünkü birbirlerine saldırıp birbirlerini parçalıyorlar. İçgüdüsel olarak lider olmak istiyorlar, alfa olmak istiyorlar. Böylelikle de birbirlerine de zarar veriyorlar. Bunların kısırlaştırılması, çok fazla ürememesi lazım. Bakın Hindistan'ın büyük bir sorunu bu. Merak ediyorsanız girin bakın. Hindistan'da yılda 20 bin insan sokak köpeklerinin saldırısından ölüyor. 20 bin insan. Dile kolay arkadaşlar. Bir savaşta ölmüyor neredeyse bu kadar insan. Ya tabii vahşi önlemler alıyorlar onlar da. Duyuyorum çok vahşi şeyler yapıyorlar. Su kütleleri yapıyorlar, içine elektrik veriyorlar. Köpekler gelince elektrik veriyorlar falan. Gerçekten iğrenç metotlar. Bu tasvip edebilecek bir şey değil ama çok insani bir şekilde belediyelerimize bütçelere ayrılma talimatı verilmiş kanunla.
devletimiz kanun çıkartmış hayvan haklarıyla ilgili. Bu konuda Avrupa Birliği dahil olmak üzere destekler var. Ama bunu gerçekten doğru yolda kullanabilmek lazım. Pet shop'ların yasa çıktı biliyorsunuz, daha da iyileştirilmesi lazım. Bana göre Slovenya bu konuda örnek gösteriliyor mesela. Nüfusu 800'ü artan her yerde hayvan barınağı yapılıyormuş. Yapılmak zorunluluğu varmış. Şimdi tabii ki 800 nüfuslu bir yere de 500 hayvan barındıracak bir yer yapmıyorlardır bu insanlar. 30, 40, 50 hayvan barındırabileceği küçük çaplı ama sokaklardan alıp rahat bir ortamda insanlara tehlike saçmadan, kendileri tehlikelerden uzak tutularak bir yaşam sağlanabiliyor. Slovenya incelenebilir bu konuda diye düşünüyorum. Çünkü ben bu videoyu çekmeden önce biraz da inceleme ihtiyacı hissettim. Çünkü kuru gürültüye konuşmak istemedim. Evet, itlaf edebiliriz. Bu en kesin çözümdür. Çok çabuk kurtulunabilir. Ama insanlığa sığmaz bu. Biz insan olarak diğer yaratılanlardan bir farkımız olması gerekiyor. Bu nedenle daha kontrollü, acı çekmelerini engelleyerek ama çok hastalar ise gerekirse ötenazi yapılarak, itlaf edilerek veya isminin kibar olup olmaması bence çok önemli değil. Önemli olan yapılan işlem. Acı çekmeden veterinerler kontrolüyle bu işlemin yapılabilmesi lazım. Bu konuyla ilgili de hayvan severim diyen herkesin hayvandan bilgisi olmadan hayvan sahiplenmemesi gerektiğini, lütfen bizim gibilere yaşadıklarımızı da düşünerek bir şey yapmaz, ısırmaz, zararsızdır amcası bilmem ne gibi abuk subuk laflar söylememenizi. Tedirgin oluyoruz çünkü tanımıyoruz köpeği, bilmiyoruz. Geçmiş yaşanmışlıklarımız var, bize de saygı gösterin. O köpeğe gösterdiğiniz kadar en azından saygı gösterin. Köpekle insanı da bir karşılaştırmayı da bir bırakın Allah aşkına. Bu tür yaklaşımlardan uzak durarak toplumsal bir konsensüs sağlayarak bu sorunun üstesinden gelinebilir. Bunda en büyük görev hayvan severim diyenlerin, kendini böyle tanımlayanlara düşüyor. Çünkü bizler bırakmıyoruz o köpekleri sokağa. Bizlerin öyle bir hayvanı yok çünkü. Lütfen içinizde size yanaşanları da bu konularda bilinçlendirin. Bizi dinlemiyorlar çünkü. Bu konuda daha fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Aslında 20 dakikalık bir videoya sığmaz bu. Ama maalesef videolar uzun olduğu zaman izlenilmiyor. Sizlere bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar kanalıma abone olur, beğenirseniz ve sosyal medyada paylaşırsanız memnun olurum. Kalın sağlıcakla.